Ramazan Ustam kanalına hoş geldiniz. Çökertme kebabının en lezzetli tarifini veriyorum. Haydi başlayalım. Çökertme kebabı için bonfile, biftek gibi etleri kullanabilirsiniz. Ben 1 kilo biftek aldım. Öncelikle jülyen olacak şekilde kesiyorum. Ne çok ince ne çok kalın. Gösterdiğim gibi keserseniz harika bir çökertme kebabı yersiniz. Eti keserken çıkan sinirleri almayı unutmayınız. Bu püf noktayı da vermiş olayım. Arkadaşlar tüm etlerimi jülyen olacak şekilde kestim. Etimizi marine edelim. Et nasıl marine edilir? Bu detayı anlatalım. 1 su bardağı süt, daha sonra 1 çay bardağı zeytinyağı. Bunlar çok önemli marine malzemeleri arkadaşlar. 1 adet soğanın suyunu kullanıyorum. Önce rendeledim. Soğanın suyunu süzgeç yardımıyla etimize ekliyoruz. Etimiz daha yumuşacık olacak bu şekilde. Tuz olarak kaya tuzu kullanıyorum. Şöyle değirmenden 1 tatlı kaşığı kadar tuzu öğütüyorum. Diğer bir malzememiz 4 diş sarımsağım var. Marineye ekliyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı kırmızı toz biber, kekik, kırmızı pul biber ve karabiber. Tüm malzemelerimi karıştırıyorum. 2 dakika boyunca karıştırdım. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Hiç hava almasın. Buzdolabında 1 saat bekletiyorum. Geçelim patates işlemine. Patateslerim nasıl olacak? Arkadaşlar patatesleri kipritten biraz daha kalın şekilde ince ince keselim. İster bıçakla ister başka bir aparatla kesebilirsiniz. Kestiğimiz patatesleri soğuk bir suyun içinde bekletelim. Nişastasından arınsın. Bu şekilde daha lezzetli bir patates yersiniz. Patateslerim suda beklerken biz etimizi pişirmeye başlayalım. Etimi dolaptan çıkardım, döküm tencereye aldım. Döküm tencerede daha lezzetli ve daha çabuk pişiyor. Öncelikle şöyle karıştırıyorum. Her tarafının mühürlenmesini sağlıyorum. Etimiz sulandıktan sonra yapacağınız bir püf noktayı göstermiş olayım. Tencerenin kapağını kapatalım. Ocağın ateşini en kısık ayara alalım. Suyunu çekene kadar pişirelim. Yaklaşık 45 dakika geçti. Ben tenceremin kapağını açıyorum. Etim lokum gibi pişmiş. Etimiz piştikten sonra hiç vakit kaybetmeden diğer aşamaya geçiyorum. Patatesimin suyunu süzgeç yardımıyla süzdükten sonra kağıt havlu yardımıyla fazla suyunu, nemini alıyorum. Bu şekilde kızartma yaparken üzerimize yağ sıçramasın. Patateslerimi bol sıvı yağda güzelce kızartma işlemine başladım. Patateslerim kızardıktan sonra bir tabağa kevgir yardımıyla fazla yağını da süzerekten alıyorum. Muhteşem olmamış mı? Çıtır çıtır incecik harika bir patates kızartması oldu. Patates sıcakken tuzunu atarsanız daha lezzetli olur. Bu püf noktada Ramazan Usta'dan gelsin. Yoğurt aşamasına geçtim. 3 yemek kaşığı ev yoğurdu. 3 yemek kaşığı da süzme yoğurt kullanıyorum. 4 diş sarımsağı ekledikten sonra yoğurdumu şöyle bir karıştırıyorum, çırpıyorum. Yoğurdum hazır. Arkadaşlar sosumuzu hazırlayalım. Çökertme kebabının sosu da çok önemli. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtıp 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip güzelce kavuruyoruz. 1 su bardağı domates rendesini de ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Domates rendeniz yoksa 2 adet domatesi de rendeleyip kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı soğuk suyumu da ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Pişirmeye devam ediyorum. 2 dakika bu şekilde pişirdikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Hazır market salçası kullanıyorum. Tuz oranına göre 1 çay kaşığı tuz ekledim. Sizler eklemeyebilirsiniz. Baharat olarak birer çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber kullandım. Bir püf noktası daha vermek istiyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker eklemeyi unutmayınız. Salça ve domates kullandığınız soslarda muhakkak toz şeker kullanınız arkadaşlar. Sosumuz da hazır. Şimdi sıra geldi
çökertme kebabı nasıl sunum yapılır? Tabağın en altına o çıtır patatesten ekliyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurttan güzelce 3-4 kaşık koyduktan sonra muhteşem sosumuzdan da bolca ekleyelim. Daha sonra etlerimizden şöyle 6 yemek kaşığı kadar ekledikten sonra tekrardan sosumuzu üzerine gezdirelim. Bir dokunuş daha yapmak istiyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını eritip üzerine döküyorum. Ramazan Usta çökertme kebabını bu şekilde yapıyor. Ben tadına baktım. Muhteşem bir çökertme kebabı oldu. Arkadaşlar sizce nasıl görünüyor? Harika değil mi? Bunu yorum bölümünden yazabilirsiniz. Eğer Ramazan Usta'nın bu tarifini beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yepyeni bomba gibi tariflerde görüşmek dileğiyle takipte kalın, afiyette kalın, Ramazan Ustam kanalında kalın. Eyvallah.